bir sistem var. Sıfıra ne kadar yakınsanız o kadar güçlü sayılıyorsunuz. Yani mükemmel skor sıfır ama tabii kimse sıfır değil. Peki hazır mısınız? Başlıyoruz. 10. sırada Türkiye. Evet arkadaşlar, listede 10. sırada Türkiye var. Bunu gururla söylüyorum çünkü gerçekten etkileyici bir performans. Power Index skoru 0,1902 Türkiye, Global Firepower 1025 raporunda 9. sırada yer alarak dünyanın en güçlü ilk 10 ordusu arasındaki konumunu sürdürdü. Evet, doğru duydunuz. Aslında 9. sıradayız ama ben onu ona ayırdım. Çünkü özel bir yerimiz var. Asker sayısı Türk ordusunun toplam askeri personel sayısı 883.900. Hava kuvvetleri personeli 115.000. Deniz kuvvetleri personeli 100.000. Kara kuvvetleri personeli 518.900. Şimdi düşünün. Neredeyse 1 milyon kişilik bir ordu. Yani bu sadece aktif askerler. Rezerv güçleri de eklediğinizde rakam daha da artıyor. Hava gücü Türk Hava Kuvvetleri gerçekten etkileyici. 1083 hava aracı var elimizde. Bunlar arasında F-16 savaş uçakları, Hürkuş eğitim uçakları, T-129 atak helikopterleri ve şunu söylemeliyim. İHA ve SİHA teknolojisinde dünyada zirvede sayılıyoruz. Bayraktar, Anka, Akıncı, bu insansız hava araçları gerçekten oyun değiştirici. Bir de Kaan var. Milli Muharip Uçak Projesi. 5. nesil bir savaş uçağı. Hizmete girdiğinde Türk Hava Kuvvetleri bambaşka bir lige çıkacak, kara gücü. Tanklar konusunda da iddialıyız. 1000 küsur tank var envanterimizde. Leopard tankları, M60 tankları ve tabi Altay tankı geliyor. Yerli ve milli tank projemiz. Zırhlı araçlar, toplar, roket atar sistemleri. Sayı saymakla bitmiyor. Deniz gücü, denizde de boş durmuyoruz. Fırkateyenler, korveller, denizaltılar, TSG Anadolu elimizde. Amfibi hücum gemimiz, uçak gemisi kategorisine giriyor aslında. Denizaltılarımız da var. Hem eski tip hem de yeni reis sınıfı denizaltılar geliyor. Neden bu kadar güçlüyüz? Son yıllarda özellikle yerli ve milli savunma sanayi projelerine yapılan yatırımlar, insansız hava araçları teknolojisindeki ilerlemeler ve aktif operasyon tecrübesi Türkiye'nin askeri kapasitesini önemli ölçüde artırmıştır. Yani artık birçok silahı kendimiz üretiyoruz. Dışa bağımlılık azalıyor. Bu çok önemli. Bir de şu var. Türkiye, NATO'nun en güçlü ikinci ordusu olarak öne çıktığı belirtildi. Evet, NATO içinde sadece ABD'den sonra geliyoruz. 9. sırada İtalya, 9. sırada İtalya var. Akdeniz'in önemli bir gücü. İtalya'nın askeri gücü belki sayısal olarak çok büyük değil ama teknolojik olarak çok gelişmiş. Modern donanma, gelişmiş hava kuvvetleri var. İtalya'nın özellikle deniz kuvvetleri güçlü. Uçak gemileri var, destroyerları var, denizaltıları var. Akdeniz'de ciddi bir güç. Ayrıca Leonardo gibi savunma sanayi şirketleri var. Hem Avrupa'ya hem dünyaya silah 8. sırada Japonya diyorlar. 8. sırada Japonya. 8. sırada Japonya. Şaşırdınız mı? Çünkü Japonya'nın ordusunu pek duymayız değil mi? Power Index skoru yaklaşık 0,1600 civarı. İlginç bir durum, Japonya'nın aslında ordusu yok. Yani resmi olarak. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra anayasaları değişti ve saldırı amaçlı ordu kuramayacaklarını kabul ettiler. Ama kendini savunma kuvvetleri adı altında çok güçlü bir askeri yapıları var. Sayılar Japonya Hava Kuvvetleri 1443 uçak, helikopter ve diğer hava araçlarına sahip. Japonya'nın saldırıya hazır 217 savaş uçağı bulunuyor. Japon ordusunun ayrıca 520 bir tankı ve 30.964 askeri aracı bulunuyor. Japon deniz kuvvetleri ise toplamda 159 araca sahip. Japon deniz filosunda bunlar arasında 24 denizaltı, 42 destroyer, 6 fırkateyn bulunuyor. Teknoloji, Japonya'nın en büyük gücü teknoloji. Çok gelişmiş radar sistemleri, füze savunma sistemleri var. Aegis destroyerleri dünyaca ünlü. Ayrıca ABD ile çok yakın müttefik. F-35 uçakları alıyorlar. Ortak projeler yapıyorlar. 7. sırada Fransa. 7. sırada Fransa. Avrupa'nın askeri gücü diyebiliriz. Power Index skoru yaklaşık 0,1700 civarı. Nükleer güç.
Fransa'nın en önemli özelliği ne biliyor musunuz? Nükleer silaha sahip. Avrupa'da kendi nükleer caydırıcılığı olan iki ülkeden biri. Diğeri İngiltere. Nükleer denizaltıları var. Nükleer füzeleri var. Bu çok büyük bir caydırıcı güç. Hava ve deniz gücü Rafale savaş uçakları var. Bunlar son derece gelişmiş, çok rollü savaş uçakları. Hem hava muharebesinde hem kara bombardımanında kullanılabiliyorlar. Charles de Gaulle uçak gemisi var. Nükleer enerjiyle çalışan bir uçak gemisi. Avrupa'da tek. Global varlık Fransa özellikle Afrika'daki askeri müdahaleleriyle tanınır ve küresel çapta pek çok farklı coğrafyada operasyonel bir güce sahiptir. Afrika'da birçok ülkede askeri üsleri var. Orta Doğu'da, Pasifik'te küresel bir güç. İkinci sırada Rusya. İkinci sırada Rusya. Soğuk Savaş'ın eski devi. Power Index skoru 0,0788 Ukrayna ile devam eden savaştan dolayı askeri gücü itibar kaybetse de Rusya hala dünyanın en büyük ikinci askeri gücü. Nükleer süper güç Rusya'nın en büyük gücü nükleer silahlar. 6000 civarı nükleer başlık var. Dünyanın en fazla nükleer silahına sahip ülkesi. Kıtalar arası balistik füzeler var. Sarmat füzeleri Şeytan 2 diye adlandırılıyorlar. Dünyanın her yerine ulaşabiliyorlar. Nükleer denizaltıları var. Borei sınıfı, Yasen sınıfı, okyanusların derinliklerinde dolaşıyorlar. Hava gücü, 4100'den fazla savaş uçağı bulunan Rusya, savaştan dolayı çok sayıda tank, kara aracı ve çeşitli askeri gereç kaybetti. Su-57, 5. nesil savaş uçağı, kendi yaptıkları. Su-35'ler, Su-30'lar, MiG-31'ler, hava filoları çok güçlü. Helikopterler, Mi-28 Havok, K-52 dünyanın en iyi saldırı helikopterlerinden bazıları. Kara gücü tanklar konusunda Rusya çok güçlü. 12.000 civarı tank var. T-90, T-72, T-80 ve yeni T-10 4 armata geliştiriyorlar. Ama Ukrayna Savaşı'nda çok kayıp verdiler. Binlerce tank kaybedildi. Bu onlar için büyük bir darbe oldu. Hipersonik füzeler Rusya'nın özel bir avantajı var. Hipersonik füzeler. Kinzhal, Zirkon. Bunlar saatte 10.000 kilometreden hızlı gidebiliyorlar. Çok zor durduruluyorlar. S sistemleri S-400, S-500 hava savunma sistemleri. Dünyanın en gelişmiş hava savunmaları. Uçakları, füzeleri düşürebiliyorlar. Birinci sırada Amerika Birleşik Devletleri ve zirveye geldik. Bir numarada Amerika. Power Index skoru 0,0744. Dünyanın en güçlü ordusuna sahip ülke listede birinci sırada yer alan ABD olurken şaşırtıcı değil mi? ABD askeri güçte tartışmasız lider. Bütçe, ABD'nin savunma bütçesi 800 milyar dolar civarı. Tek başına dünyadaki diğer en büyük 5 ülkenin toplamından fazla harcıyor. İnsan gücü ABD'nin toplam askeri personel sayısı 2.127.500 kişiden oluşuyor. ABD ordusunun 701.319 hava kuvvetleri personeli, 1.403.200 kara kuvvetleri personeli, 667.108 deniz kuvvetleri personeli bulunuyor. 2 milyon aktif asker. Ama daha önemlisi kalite. Eğitim seviyesi çok yüksek. Profesyonel askerler. Hava gücü inanılmaz. Amerikan Hava Kuvvetleri'nin savaş jetleri, uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları dahil tam 13.043 hava aracı bulunuyor. Bunlardan 1.790'ı saldırı amaçlı savaş jetleri. 13.000 uçak. Yani ikinci sıradaki Rusya'nın 3 katı. F-22 Raptor. Dünyanın en gelişmiş hava üstünlüğü uçağı. Görünmez, hızlı, ölümcül. F-35 Lightning. 5. nesil. Çok rollü. Hem hava muharebesi hem bombardıman. Yüzlerce tane var. F-15, F-16, F-A-18 Super Hornet. Uçak çeşitliliği inanılmaz. B-2 Spirit. Gizli bombardıman uçağı. Nükleer silah taşıyabiliyor. B-21 Raider geliyor. Yeni nesil gizli bombardıman uçağı. Kara gücü. ABD ordusunun kara kuvvetlerine ait ise 4640 tank ve 390 1960 3 askeri araç bulunuyor. M1 Abrams tankları dünyanın en iyi tanklarından biri. Sürekli modernleştiriliyor. Stryker zırhlı araçları, HIMARS roket atarları, Patriot hava savunmaları, liste uzayıp gidiyor. Deniz gücü,
Mutlak hakimiyet. ABD deniz kuvvetlerine ait 440 deniz aracı bulunuyor. Bunlar arasında 81 destroyer, 26 korvet, 70 denizaltı var. Ama en önemli kısım şu, ABD'nin sahip olduğu 11 adet aktif uçak gemisi deniz gücünü daha da güçlendiriyor. 11 uçak gemisi, dünyadaki tüm diğer ülkelerin toplamından fazla. Gerald R. Ford sınıfı yeni nesil. Nükleer enerjiyle çalışıyor. 90 uçak taşıyabiliyor. Her biri yüzen bir hava üssü. Nimitz sınıfı uçak gemileri 10 tane. Bunlar da dev. Virginia sınıfı denizaltılar. Nükleer tahrikli. Tomahawk füzeleri taşıyor. Ohio sınıfı denizaltılar, stratejik nükleer caydırıcılık. Trident füzeleri taşıyorlar. Arleigh Burke destroyerleri 81 tane. Aegis sistemli. Füze savunması yapabiliyorlar. Nükleer güç ABD ikinci büyük nükleer cephaneliğe sahip. Yaklaşık 5500 başlık. Kara, hava, deniz, üçü de nükleer silah taşıyabiliyor. Tritriada sistemi. Teknoloji ABD'nin en büyük avantajı teknoloji. Yapay zeka, otonom sistemler, hipersonik füze geliştirme, uzay sistemleri, Global Positioning System, GPS dünya çapında. Askeri operasyonlarda inanılmaz avantaj. İstihbarat uyduları, keşif uyduları, iletişim uyduları, uzayda da hakimiyet. Global varlık 700'den fazla askeri üs var dünya çapında. Avrupa'da, Asya'da, Orta Doğu'da, Pasifik'te, her yerde. NATO'nun lider ülkesi. Yükümlülükleri çok.